Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi sabahlar olsun. Bugün güzellik konuşacağız. Sağlık çerçevesinde estetik her zaman. Endoskopik temporal lift konuşacağız. Yani şu bölge şöyle. Bakalım hocamız neler anlatacak? Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ferhat İlen şu anda yayın konuğum. Tanıyorsunuz hocamızı artık zaten yakından. Hocam hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun. Hoş bulduk tekrardan. Sabah sabah böyle güzellik konuşalım istiyorum. Evet. Endoskopik temporal lift hocam. Neresi? Doğru mu söyledim? Şurası Çok mı güzel hocam? söylediniz. Şöyle. Çok da güzel gösterdiniz. Şöyle evet. değil mi? Şuradan yukarısı, kaşın dış 1/3'ünü alalım şöyle. Buradan şöyle bir şey çizelim. Yarım ay yapalım böyle. Şuraya doğru getirelim. Gözlerimizin altına. İşte bu alan temporal bölge. Şakak bölgesi. Biz Türkçe'de şakak diyoruz. Böyle açtığımızda şurası temporal lift oluyor. Temporal liftle beraber birçok operasyonu beraber yapabiliriz tabii ki. Evet. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yani bu temporal liftin endoskopik değil mi hocam? Evet. Bize yararı ne hocam? Ne yapıyor bize? Endoskopik Gözler düşmüş. Şimdi yıllar içerisinde ne oluyor? Biz yer çekimine yenik düşüyoruz. Kaşlarımızın dışı aşağı iniyor. Gözlerimiz şöyle çöküyor. Bazen diyoruz ki göz kapağım mı fazlalaştı? Aslında kaşımız düştü orada. Gözümüzün kenarları aşağı düşüyor. Yani şu alan bizim Aşağı bir kere çekiyor. canlı bakışlarımızı karşı tarafa baktığımızda bir kere birine ilk nereden gözüne bakarız. Karşıdan aldığımız o atraksiyonu nereden alırız? Gözlerden alırız. Karşıdaki bakışlar İşte şu alanın etkisiyle oluyor. Bu alanın genç görünmesi, fresh görünmesi bizim bakışlarımızı etkiliyor. Bakışları gençleştiriyor mu hocam bu Kesinlikle ameliyat? Şimdi onları gençleştiriyor. konuşalım. Şimdi siz bana Evet, tabii onları söyleyin. söyleyin. Bakışları gençleştiriyor Bakışları mu? gençleştiriyor. Güzelleştiriyor mu? Güzelleştiriyor, canlı yapıyor bakışları. Peki bu Fox Eyes'la aynı şey midir bu hocam? Fox Eyes, Fox Eyes, Cat Eyes ameliyatı çok patladı. Evet, Cat Eyes. Aslında onun Kedi gözü. Onunla tabii ki aynı şey şöyle. Endoskopik temporal lift nedir? Endoskop dediğimiz kameralarla saç içinden küçük kesilerle yapıyoruz bu ameliyatı. Görünen bir kesi yok. Görünen hiçbir kesi Saçın saçın içerisinde. içinden. Buradan giriyoruz. Bu bölgedeki dokuları kamera bir elimizde kamera var, bir elimizde aletimiz var. O bölgeden kamerayla görüyoruz dokuları. O dokuların yerini değiştiriyoruz. Yukarı doğru kaydırıyoruz. Bu bir cerrahi operasyon, kalıcıdır. Böyle hocam ne kadar kalır falan diyorlar. Bu artık böyle kalır. Tabii ki yine Kalır o, yaşlanma çok sürecimiz uzun. devam eder ama Çok uzun öyle süre devam ama. eder tabii ki. Bayağı Şimdi- kalıcı bir operasyonu. Tabii ki. Çünkü bir cerrahi operasyon. Cat Eyes, Fox Eyes'tedir. Aynı şekilde biz şimdi temporal bölgeyi, şurayı, kaş kenarını, göz çevresini, buraları gençleştiriyoruz, geriyoruz ya. Eğer biz buraya gidersek ne var? Gözümüzün kenarında belli bağ dokularımız var bizim. Lateral kantal ligaman diyoruz. Bizde bir ligamen bağ dokumuz var. Biz bu ligamanı yukarı doğru getirirsek o zaman gözün şeklini de yukarı doğru almış oluruz. Çünkü bazı insanlar yapısal olarak, bazı insanlar yaşa bağlı olarak göz kenarlarında düşüklük yaşarlar. Yapısal da oluyor hocam. Yapısal Gençlerde da oluyor tabii ki. Bazen genetik de olabiliyor. Bazı insan bütün aile böyledir. Olabilir. Hiç hoşlanmıyor. Onu Ve bundan yapabiliyor. hoşlanmıyorlar. Hocam diyor ki ben diyor mutluyum ama herkes beni mutsuz zannediyor. Gözlerim düşük. Yorgun görünüyorum, yaşlı görünüyorum Yaşlı diyebilir. görünüyorum diyor. Yorgun görünüyorum. Ben yorgun değilim diyor ama yorgun görünüyorum. Çünkü neden? Şimdi gözlerin Yapı. kenarı aşağı düşen herkes şöyle kimi görseniz onu yorgun zannedersiniz. Onları Bu ne yapıyı yapıyoruz? değiştirebiliyor musunuz Tabii ki hocam? değiştiriyoruz. Bu yapıyı ne yapıyoruz? Bu lateral ligamana geliyoruz. Yukarı. Bu ligamanı buraya alıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Tabii ki bunun teknikleri var. Öyle anlattığım gibi olmaz. Buraya koyuyoruz. Siz kolay anlatıyorsunuz hocam. Bunu da buradan gerdiğimizde artık hem göz pozisyonunu yukarı almış oluyoruz hem de temporal bölgeyi gelmiş oluyoruz. Benim çok sevdiğim bir operasyon. O zaman anladığım kadarıyla bakışlar gençleşiyor. Kesinlikle. Evet, eskiden yorgunken daha çekici, daha seksi, daha güzel bakıyor. Evet. Öyle mi hocam, değil mi? Yani genelde Yani- mutlu oluyorlar, daha çok beğeniyorlar. Hı hı. Ya şimdi zaten amacımız o. Daha Kişinin çok kadınların tercih ettiği kadınlar tabii. tercih ediyor, erkekler de tercih ediyor. Erkeklerin de Edenler çok var. sık tercih edenler var. Çünkü bazen gerçekten şey oluyor. Yani ya yapsak nasıl olur olan bir operasyon. Çünkü kişi bakınca gerçekten çok yorgun duruyor. Halbuki bu göz kenarındaki düşüklükler şu alana o kadar çökmüş ki bazılarının kaşları şöyle duruyor. Evet. Şimdi onun kaş kaldırma endikasyonu. Yani onun kaşını kaldırmak lazım. Göz kapağını alırsak daha da kaşı aşağı çekeceğiz. Şimdi onu soracağım hocam. Bu ameliyatı olan endoskopik temporal lifti yaptıran göz kapağı ameliyatına gerek yok mu hocam? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben temporal lifti yapıyorum.
Farkındaysanız burada bir cilt katlantısı oluşabiliyor. Bazı insanlar Gördüm. kendilerinde simüle edebilirler. Örneğin şöyle yapın gözünüzü. Yaptığınızda şurada bir katlantı oluyorsa o katlantıyı Alırım. alıyorum. Ama Alırım. yoksa Almam. Yani Niye fazla alacaksınız? evet. O yüzden hastalara şey diyorum, hani Gerekirse yapacağım. temporal lifle göz kapağı benim cerrahi protokolümde tek ameliyattır. Yani ben İhtiyaç hastaya varsa gerek alırım. varsa alırım, yoksa almam. Hani göz kapağını alırsam ayrı bir ameliyat kodu Olarak istemiyorsunuz. girerim gibi söylemiyorum. Çünkü Ne güzel. gerekliyse bunu almak gerekiyor. Çünkü hani hadi sadece temporal lift istedi, göz kapağında fazlalık kaldı, onu almadan mı çıkacağız ameliyattan? O zaman da bizim istediğimiz sonuç olmaz. Evet, siz de sonuçta isminizi veriyorsunuz hocam. En güzelini yapmak istiyorsunuz. Tabii Hastayı ki. mutlu etmek istiyorsunuz. Her zaman öyle istiyoruz. Yani bunu tabii ki bu insan, hep diyoruz bu insan yapısı. Biz de insanız, yapabileceğimiz Ama en en bir iyisini- sınırlar var. Ya binlerce ameliyat yaptık. Binlerce ameliyatın içerisinde genel olarak çok mutlu oluyor hastalarımız. Bu beni mutlu ediyor. Tabii ki biz mükemmel değiliz. Kimse mükemmel değil. Her zaman sorunlarımız da olabiliyor. Bunlara da baş etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi binlerce ameliyatın içinde ben şu anki Sonuçlar çok halimle güzel çok hocam, mutluyum. biliyorum. Şükür. Harika. Peki hocam, mesela temporal lift, endoskopik temporal lift yaptırırken başka hangi yerlerine kombine mesela yapabilirsiniz? Orta yüz germe. Orta yüz. Endoskopik orta yüz germe. Şimdi zaten İkisini bir arada. bunları evet, bugün temporal lift konuştuğumuz için, sorulduğu için ben size temporal lifti anlattım. Tabii. Aslında genelde ben saç içerisinden şöyle, kesi saç içinde olduğu için daha rahat oluyorum. Biraz kesimi büyütebiliyorum. Çünkü yani şu kadar yerden, örneğin şu kadarcık bir insizyondan temporal lift yapabiliyorsam şundan da orta yüzü gerebiliyorum. Kulağın üstünden başlayıp şöyle kesip buradan bütün dokuları açıyorum. Şurayı da gerebiliyorum. Şu bölümü şu şekilde aldığımız, özellikle Tabii kadınlar alt şundan yüzü de çok etkiliyor rahatsızlar. hocam. Biraz alt yüzü de etkiliyor değil Biraz mi? alt yüzü de etkiliyor ama şöyle sarkmış bir alt yüzü Yok, etkilemez. orta yüz germeyle toparlamayı düşünmesinler. Ona boyun germe, alt yüz germe gerekir. Ama Tabii. alt yüz germe, boyun germe indikasyonu yoksa, çok hafif bir sarkma varsa bu tarafta, biz onu buradan yukarı doğru çok güzel alabiliyoruz. Orta Özellikle yüz buradaki germe. yağ dokuları, ben yanaktaki yağ dokuları bir flap gibi kullanıyorum. Ne güzel. Flap nedir? O dokuları yukarı doğru döndürüyorum. Hem yanakta dolgunluk yaratıyor. 20 yıl oluşturuyor. önceki haline getiriyorsunuz. Hedefimiz valla oluyor da bazıları o kadar 15 gençleşiyor ki. Hatta bazen şey yorumlar yazıyorlar. Aynı kişi değil bu, aynı kişi değil. Vallahi aynı kişi. Aynı kişi. Çünkü bakın, çok önemli bir şey söylediniz. Buradaki aşağıdaki yağ pedini yukarı kaldırıyorsunuz. Yukarı kaldırıyoruz, Eskiden yerini öyleydi değiştiriyoruz. çünkü o kişi. O kişiye Tabii. ekstra bir şey yapmıyorsunuz ki, o kişiyi değiştirmiyorsunuz. O kişiyi eski haline. Benim bütün Amacınız. tedavilerimde amacım odur. Ben dışarıdan materyal mümkünse kullanmam. Farkındayım. Evet, hocam. Mümkünse ya bir şey enjekte edeceksem o kişinin yağını enjekte ederim. Bir işlem yapacaksam o dokuların üzerinde şekillendirme yapmayı tercih ederim. Çünkü dışarıdan konulan her şeyin vücuda bir reaksiyon oluşturacağını görüyorum. Risk görüyorsunuz. Ne gerek var? Evet, neden Varsa riske bak- gireyim? Yoksa tabii Şimdi ki fıstık gibi ameliyatı yapmışsınız hocam. Neden riske giresiniz? tabii ki yani biz bunu biliyoruz, yapabiliyoruz. Ben neden başka şeylerle, ürünlerle, başka şeylerle bunu Desteklemiyorsunuz. değiştireyim ya da, ama gerekliyse, örneğin kemik kırıldı, tabii ki implant koyacaksınız oraya. Evet. O gereklilik. O gerekli. Ondan kaçış yok. Yani o zaten gerek yoksa, implantla düzelmeyecekse onu ortopedistler de alçıyla düzeltiyorlar. Hani o yüzden dediğim gibi böyle farklı alternatifler her zaman göz önünde bulundurulmalı. Endoskopik temporal lifte karar verdik diyelim hocam. Verdik. Geldik, yaptık. Yaptınız. Nasıl bir süreç sonrasında bizi bekliyor? Şişer mi, morarır mı? İzlediniz olmayacak. Saçın içinden yapılıyor Saçın dediniz. içinde kalacak. O Bazen güzel. saçı kestiğimiz yerde saç çıkmayabilir. Böyle bir şeyle gelebiliyorlar. O da zaten 15-20 dakikalık bir saç ekimiyle düzelebiliyor. O yüzden de Mutlu ona çok sözü mü var? takılmasınlar. Helal diyorum. olsun. Evet. Türkiye burası. Burası Türkiye. Biz zaten saç ekiminin merkeziyiz. Yani diyorum hastalara, hani saçınız çıkmazsa buna da üzülmeyin. Zaten saç ekimi Hemen ünitesi de var. hallederiz. Hemen yan tarafa geçersiniz. Orada yaparlar. Yarım saatte çözülür bu sorun. Hocam ağzınıza sağlık. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Zaten birlikteyiz. Her zaman bekleriz hocam. Tabii ki. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hemen geri geliyorum.